Merhaba, tavadaki lezzete hoş geldiniz. Bugün şöyle içimizi ısıtacak, annemizin mutfağından çıkmış gibi bir çorba yapıyoruz. Meyhaneli, sebzeli tavuk çorbası. Soğuk havalarda ilaç gibi, yorgun günlerde sarılmak gibi. Hazırsanız başlayalım. İlk önce patateslerimizi soyarak başlıyoruz. Patateslerimizi doğramadan önce tavuklarımızı tavaya alacağız. Önce biraz yağ ekliyoruz. Tavuklarımızı da tavaya alıyoruz. Patateslerimizi çok değil, 3'e veyahut 4'e böleceğiz. Havuçlarımızın kabuğunu da soyuyoruz. Havuçlarımızı da 1,5 parmak kalınlığında kesiyoruz. Haşlanmış soğan sevenler için bu sakallı kısmını kesmeyeceğiz. Burası altta kalacak. Soğanımızın bir bütünlüğünü korumasını sağlayacak. Soğanlarımızın da kabuğunu soyuyoruz. Tavuklarımızın bir tarafı pişti, çeviriyoruz. Tavuklarımızın her iki tarafını da mühürledik. Tavuklarımızı alıyoruz. Çok az yağ eklemesi yapıyoruz. Sebzelerimizi atacağız içine. Havuçlarımızı, patateslerimizi bir 5-6 dakika kadar sebzelerimizi kavuracağız. Ardından tavuklarımızı ekleyeceğiz. Sebzelerimiz kavruldu. Tavuklarımızı geri oyuna alıyoruz. 5 su bardağı ılık suyumuzu ekliyoruz. Son bardağımızı da ekliyoruz. Meyanemiz için 2 yemek kaşığı yoğurt katıyoruz. Yarım limonumuzu döküyoruz. 1 yemek kaşığı tepeleme unumuzu koyuyoruz. 1 çay kaşığı zerdeçalımızı da ekliyoruz. Meyanemizi karıştırmaya başlıyoruz. Meyanemiz hazır. İlk önce çorbamızın suyuyla biraz açıyoruz. Yoksa kesilebilir. Meyanemizi böyle kenardan yavaş yavaş karıştıra karıştıra veriyoruz arkadaşlar. Yemeğimiz olmaya yakın tuzumuzu ekliyoruz. Karabiberimizi ekliyoruz. Çorbamız şimdiden çok güzel görünüyor. İştah açıcı görünüyor. Bir 15 dakika daha pişecek, kaynayacak. 15 dakika sonra sunumda görüşmek üzere. Yemeğimiz pişerken kapağını kapatmıyoruz. Çünkü içinde süt ürünü olduğu için yemeğimiz kesilebilir. Tavuklarımız böyle kemiği çekilmeye başladıysa tavuklarımız pişmiş demektir. Tavuklarımız da piştiyse zaten içinde en geç pişecek olan tavuk yemeğimiz pişmiş demektir. İşte gördüğünüz gibi meyaneli, ekşili tavuk çorbamız hazır. Rengiyle, kokusuyla, tadıyla tam bir şifa kasesi hazırladık. Şimdi tadım zamanı müsaadenizle. Gerçekten çok güzel olmuş. Siz de deneyip evinizde yaparsanız yorumlarda buluşalım. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere.